Selamünaleyküm Allah dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün anlatacağımız menkıbe, Allah'ın aslında hep bizi koruyup kolladığını, bizi hikmetleriyle şaşırttığını, nimetleriyle nasıl ödüllendirdiğini göreceğimiz bu hikaye yüreğinizi ısıtacak, hayata bakış açınızın değişmesine sebep olacak. Hazırsanız Menkıbeler Kitabı'nın yeni sayfası sizin için açılıyor. Yetim İsmail ve atı Gece. İsmail, şehrin en yoksul mahallelerinden birinde doğmuştu. Doğum sırasında annesi vefat edince, dürüstlüğü ve güvenilirliği komşularınca da bilinen babası tarafından büyütürdü. Babası çok genç olmasına rağmen oğluna kendisi baktı. Evlenmek istemedi. Bu hareketi takdir görse de zamanla babası hem ev geçindirip hem de oğluna baktığı için erken yaşta çöktü. Bu iyi kalpli, naif adam, İsmail'in ergenliğe girmesiyle hastalandı. Hastalığın ardından kısa sürede çalışamaz duruma geldi. İsmail henüz küçük olduğu için iş bulmakta zorlandı. Açlık ve kötü koşullar karşısında durumu daha da kötüleşen bu genç adam, maalesef fakir ve yoksulluk içinde hayata veda etti. Kader bu kez İsmail'i acı ve keder içinde yoksulluğun ortasında yalnız bıraktı. Babasının geride bırakacak bir mal varlığı yoktu. Bir göz odası olan ahırdan bozma kerpiç ev ve hamallık yaparken ya da tarla sürerken nereden geldiğini bilmediği bir at kalmıştı. Babası oğluna ölmeden kısa bir süre önce "Bu atı Allah gönderdi oğlum. Bize çok para kazandıracak, şansımızı açacak, bak görürsün" diyerek sevincini anlatıp duruyordu. Yalnız zavallının ömrü uzun sürmediği için atın hikmetini asla öğrenemedi. At safkan bir Arap atıydı ve çok güçlüydü. Görenlerin dönüp bir daha baktığı bu kısrak, sahip olamayanların kıskanmasına sebep olurdu. İsmail bu geçen zamanda at ile gerçekten dost olmuştu. Kışın ona sokulur yatar, az aşını bölüşürdü. At bir anne gibi İsmail'i bağrına basar, ne olursa olsun huysuzluk yapmazdı. Bu ikilinin arasında görünmeyen bir bağ oluşmuştu. İsmail atını binilecek bir hayvan olarak görmüyordu. Onu arkadaşı ve dostu olarak görüyordu. İsmail arkadaşlarına hep atını anlatır, geçirdiği zor günleri at sayesinde atlattığını söylerdi. Gerçekten de bu kısrak olmasaydı, cılız haliyle ne odun taşıyabilirdi ne de pazardan erzaklarını getirebilirdi. İsmail atına Gece ismini koymuştu. Gece ismini bilir, seslendiğinde ise tepki verirdi. Geceyi özgür bırakır, seslendiğinde ise at nerede olursa olsun dört nala koşar, sahibinin yanında biterdi. Kimsesizliğin vermiş olduğu yalnızlıktan ötürü tüm dertlerini, kederlerini ata anlatır, at da sanki insanmış gibi İsmail'i usul usul dinler, bazen de İsmail'le birlikte ağlardı. Yoksul olmasına ve beş parasız olmasına rağmen İsmail kısrağını sahip olduğu her şeyden daha değerli görür. Arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde kısrağının hikayelerini anlatırdı. Gerçekten de Gece özel bir hayvandı. Bir keresinde İsmail hastalanmış, ayağa kalkacak hali kalmamıştı. At sahibinin bu halini görünce tek başına pazara koşmuş, sanki onlara bir şey anlatmak istercesine şaha kalkmış, ön toynaklarıyla yeri eşelemişti. Ahali atın bu tepkisini görünce, "Subhanallah, bu işte bir iş var" diyerek, "Gidelim de şu oğlana bakalım" diyerek atı takip etmişlerdi. Eve vardıklarında İsmail'i acılar içinde kıvranırken bulmuşlardı. Başka bir günde de Gece evlerin etrafında dolaşan yabancı kişiler görmüş, kişneyerek tüm sokağı uyandırmış ve hırsızların peşinden koşarak komşuların yakalamasını sağlamıştı. İsmail kısrağının ona güç verdiğini biliyordu ama yoksulluk vücudunu kemiriyordu ve günler onu hayatının en zor seçimiyle yüzleşmesine zorlayacak olan olayları beraberinde getirdi. İsmail yoksulluğun ençesinde kıvranıyor, İş bulamadığı için de ayrıca zor günler geçiriyordu. Tüm terslikler üst üste geliyor, artık canından çok sevdiği atının da aç kalmasına dayanamıyordu. Belki bir hamallık işi bulurum umuduyla çarşıya çıkıyor ama her defasında kalbi kırık, elleri boş şekilde eve dönüyordu.
Bu durum öylesine uzun sürmüştü ki etrafından borç almaya başladı. Aldığı borç onu kısa bir süre daha idare etti. Ama bu da kesin bir çözüm değildi. Çok sevdiği atının da zayıflaması üzerine iş aramak için artık tek başına gidip gelmeye başladı. Ne zaman eve dönse kapıda gece unu bekliyor, sanki ona "Ne kadar süre daha bu yoksulluk ve sıkıntı içinde kalacaksın İsmail?" der gibi bakıyordu. Borçları katlanarak artmıştı ve alacaklıları gece gündüz kapısını çalarak borçlarını istemeye başladılar. Ta ki bir gün ağzına koyacak bir lokma bulamayıp taş kaynatıp suyunu içene kadar. O an İsmail yere oturdu, başını ellerinin arasına aldı ve gözyaşları eşliğinde "Baba, bana bu kısrağı bıraktın, o senden kalan tek yadigar, tek dostum. Ama ben böylesine açlıktan kırılırken ona nasıl bakarım?" Tüm geceyi ağlayarak geçirdi. Canından çok sevdiği atını, kendisi gibi sefilliğin içinde ölüme terk etmek istemedi. "En azından karnın doyar, sıcak bir yerin olur, gücünü kuvvetini yeniden kazanırsın. Ne olur bana kızma sevgili dostum" diye sarılıp öpüyor, ardından yere oturup ona güzel bir hayat sunamadığı için af diliyordu. Ne kadar kendini avutmaya çalışsa da içi paramparça oluyor, tek sırdaşıyla son gecesini geçiriyordu. Ertesi gün İsmail atının dizginlerini eline alıp çarşıya doğru yola koyuldu. Bir köşede durdu ve etrafına atını sattığını söyledi. Tanıyan komşuları şaşkındılar. Zira İsmail atı için dünyayı yakardı. Herkesin tek düşüncesi vardı. İsmail atını yoksulluktan kurtulmak için satıyor, atı satıp borçlarını kapatacak. Oysa gerçek bambaşkaydı. İsmail kazanacağı paranın borçlarını kapatacağını, elinde kalan parayla biraz geçinip sonra yeniden açlık ve sefalet içinde kalacağını çok iyi biliyordu. Ama sadık dostunun aç kalmasına vicdanı el vermiyordu. Şehrin açgözlü ve nüfuzlu adamlarından olan Tüccar Mahmud, İsmail'e yaklaştı ve ata alıcı gözlerle bakarak, "Bu safkan bir at. Eğer bana satarsan sana en iyi fiyatı veririm, pişman olmazsın." İsmail yaşlı gözleriyle son kez sadık dostu Gece'ye baktı, sonra gözlerini adama çevirerek, "Ona iyi bakacağına söz verirsen sana satarım." dedi. Ardından atına döndü ve "Beni affet." dedi. Tüccarla el sıkıştılar. Atını teslim edince de gerisin geri evine döndü. Elindeki keseyi sıkıca tutarak, "Allah'ım, sanki bugün her şeyimi kaybetmiş gibiyim. Bu acıya dayanamıyorum." diyerek hıçkıra hıçkıra ağladı. Tüccar Mahmud yüzünde kibirle İsmail'in ardından, "Ey ahali, görüyorsunuz ya, o zavamlının bu ata verecek aşı bile yoktu. Hem o kim ki böylesine güzel bir ata sahip olsun? 3 kuruş paraya safkan bir at aldım. Artık bu at benimdir." Sonra Gece'nin dizginlerini eline aldı, eve götürmeye çalıştı. Fakat Gece ilerlemek istemiyor, sahibine söylenen hakaretlere tepki veriyor gibiydi. Tüccar Mahmud, "Aptal at, yürüsene!" diye bağırdı. Fakat Gece şaha kalktığı gibi tüccarı yere savurdu. Çarşı halkı Tüccar Mahmud'un bu haline keyifle güldüler. Günler geçmiş, Tüccar Mahmud atı bir türlü ehlileştirememişti. Onu yola çıkarmak isterse at kuyruğunu sallayıp Tüccar Mahmud'a kişner, bazen de çarşıya gidileceği zaman atın canı isterse Mahmud'un sırtına binmesine izin verirdi. Ve ne hikmetse her çarşıya çıktıklarında mutlaka at İsmail'in olduğu zamana denk getirirdi. Uzaktan eski sahibini gören zavallı Gece, İsmail'in dikkatini çekmeyi başarır, onu geri götürmesi için mahzun mahzun bakardı. Tüccar Mahmud, atın eski sahibine olan bağlılığını içten içe kıskanıyordu. Bu yüzden atı İsmail'e kaçmasın diye ahıra cincirliyordu. Yine bir gün zalim tüccar kıskançlıkla söylenirken atı zincire vurmaya çalıştı. Gece zincire alışık olmadığı için sanki "hayır istemiyorum" dercesine toynaklarını kaldırıp sertçe yere vurdu. Tüccar Mahmud zincirlerin savrulmasından ötürü dengesini kaybedip yere düştü. Zalim tüccar ata öyle bir sinirlendi ki
"Vay haline Kısra, seni döve döve yola getireceğim." dedi. Zaman geçtikçe tüccarın öfkesi zavallı ata karşı daha çok büyüdü. Atı her dövdüğünde daha da hırçınlaştı. Her hırçınlaştığında daha çok sopa yedi. Ta ki bir sabah Mahmut onu çarşıda sergilerken İsmail'in yanından üzgün bir şekilde geçtiğini gördü. Gece sadık dostunun bu haline daha fazla dayanamadı. Arkasından şaha kalktı ve yüksek sesle kişnedi. Sonra İsmail'e doğru koştu, kendini onun kollarına atmaya çalıştı. Çarşıda toplanan insanlar şaşkınlıkla izlediler ve bağırdılar. "Bakın şu tüccar Mahmud'un atına. Ne serveti ne de şöhreti atın sevgisini kazanmaya yetmedi." Mahmud'un yüzü kıpkırmızı oldu. Öfkeden deliye döndü. Yaverine emir verdi. "Atı an ve zincire vur hemen." Sonra İsmail'e dönerek "Bir daha atımı almaya çalışırsan ikinizi de pişman ederim." diye haykırdı. İsmail afallanmıştı. Atı almaya çalışmıyordu. Akşam çöktüğünde insanlar evlerine dönüp aileleriyle vakit geçirirken İsmail odasının karanlığında oturmuş, geceyle geçirdiği günleri hatırlıyor, kulaklarında onun kişnemesi ve ayak seslerinin hışırtısını duyuyordu. Aniden tanıdık bir ses akşamın sessizliğini bozdu. Yüreğini ısıtan kendine özgü bir kişneme. İsmail sıçrayarak ayağa kalktı ve kapısını açtı. Karşısında gece duruyordu. Gözleri "Senden başka kimseyle kalmak istemiyorum." der gibiydi. İsmail ağlayarak eski sadık dostunun boynuna sarıldı. Sevincinden ne yapacağını bilemiyordu. Sanki zaman durmuş ve bu ayrılık hiç yaşanmamış gibiydi. Atını içeri aldı ve onunla biraz vakit geçirdikten sonra "Beni teselli etmeye geldiğini biliyorum. Ama gördüğün gibi hala çoğu zaman aç yatıyorum. Keşke param olsaydı da seni ondan geri alabilseydim." Gece, İsmail'in söylediklerini anlamış gibi yelesini savurdu. "Özür dilerim Gece ama seni yarın geri götürmek zorundayım." Sonra Gece'nin yanına oturdu ve başını okşayarak "Canım kızım, artık benim değilsin. Allah şahidimdir ki yoksulluk bir erkek olsaydı onu öldürürdüm. Ama seni sahibine geri götürmekten başka seçeneğim yok." Sabah olduğunda İsmail Kısra'nı aldı ve onu tüccar Mahmut'un evine sürdü. Komşularsa şaşkınlıkla izleyip birbirlerine seslendiler. "İsmail'e bakın, atı ona geri döndü. Ama o onu saklamadı, sahibine geri verdi. Mi dürüst bir adam." İsmail tüccarın evine vardı. "Gece dün akşam bana geldi. Akşam olduğu için getiremedim. Şimdi sana teslim ediyorum. Ona iyi bak." dedi. Tüccar Mahmut alaycı bir tavır takınarak "Ah, atın sana geri dönerse ikinize de bir bedel ödeteceğimi söylemiştim, değil mi?" diye cevap verdi. İsmail başında kara bulutların döndüğünü, bu gaddar açgözlü adamın bir şeyler planladığını anladı. Tartışmak istemedi ve oradan ayrıldı. İsmail yeniden atından ayrıldığı için derin bir üzüntüyle evine dönmüştü ki şehrin sokaklarında davul sesleri duyuldu. İnsanlar tüccar Mahmut'un etrafında toplanmaya başladı. Mahmut tellerle birlikte yüksek sesle bağırıyordu. "Bu İsmail fahiş fiyata satın aldığım atı çalmak için gece evime girdi. Atımı çaldı. Hepiniz şahitsiniz." Kalabalık İsmail'e atılan iftira karşısında ne yapacaklarını bilemediler. Kimi "Bu sabah atı geri getirdiğini gördük. Nasıl hırsız olabilir?" diyerek tepkilerini dile getirdi. Kimi ise "Tüccar Mahmut'a kim karşı gelebilir? Hepimiz onun eline bakıyoruz." diyerek sessiz kalmayı tercih etti. Mahmut adamlarına İsmail yakalamalarını emretti ve o tek kelime bile konuşmadan bir anda kendini zindanda buluverdi. "Ey muhafızlar! Kadıyla görüşme hakkım yok mu? Bana ne olduğunu bile sormadınız. Tüccarın insafına bırakıp buraya attınız. O yalan söylüyor. Vallahi ben kimsenin atını çalmadım." İsmail ketun muhafızlara saatlerce bağırdı ama tek bir cevap dahi alamadı. Yaşadığı sefaletin üstüne bir yenisi daha eklenmişti. İsmail bağırmaktan bitkin düşüp hücresinin bir köşesine sokuldu. Küçük bir açıklıktan loş bir ışık sızıyordu. İsmail başını ellerinin arasına koydu. Ağlayarak "Her şeyimi kaybettim. Annemi, babamı, atımı, özgürlüğümü, hatta insanların gözündeki itibarımı bile." Gözlerinden yaşlar akarken kendi kendine fısıldadı. "Kaybedecek tek şeyim kaldı. O da onurum ve onlar onu da benden almaya çalışıyorlar.
Allah'ım sen adilsin, mazlumları korursun, beni burada bırakma, zalimleri sevindirme. Gardiyanı gülerek, buraya da her gelen masum yahu, daha suçluyum diyeni görmedim. Kadının karşısına çıktığında anlatırsın bunları. Şimdi yat ve zıbar. Böylece İsmail'e yapılan haksızlık gün giderek artmaya başladı. Tüccar Mahmutsa İsmail'i hapse tıktırdıktan sonra sevinci uzun sürmedi. Sanki İsmail'in duaları kabul olmuş gibiydi. Tabii ki Allah sınavların en büyüğüyle kullarını sınardı. Onları merhametle yoğurur, son ana kadar çaresiz bırakırdı ki sınavı bitirdiklerinde o büyük mükafatı alabilsinler. Kasvetli bir sabah davul sesleri ve çığlıklar yükseldi ve haber şehrin sokaklarına yayıldı. Numan aşireti ile Tüccar Mahmut'un aşireti arasında sorunlar patlak vermişti. Uzun süren toprak kavgalarının üstüne bir de Mahmut'un büyük oğlu Ziya, Numan aşiretinden kız kaçırmıştı. Bu olay bardağı taşıran son damla olmuştu. Mahmut haince bir plan yapıp adamlarını ve aşiretini topladı. Numan aşiretine, "Kıranlar Yaylası'nda buluşalım, size kızınızı ve itibarınızı geri vereceğim" diyerek haber gönderdi. Ama Numan aşiretinin başındaki adam, Tüccar Mahmut'un kalleş birisi olduğunu bildiği için o da adamlarını ve aşiretini hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. 3 gün içinde hazırlıklar yapıldı. Numan aşiretinden birisi, "Yıllarca toprakların kendilerine ait olduğunu söyleyip durdular. Bugün göreceğiz. Eğer onlarınsa adamlarımızın saklandıkları yerleri bilirler." Başka birisi, "Onlar öylesine kibirli ki burunların ucunu bile göremezler" diyerek alay etti. "Bugün hem topraklarımızı hem de itibarımızı geri alacağız. Ölmek var, dönmek yok" diyerek kılıçlarını, oklarını, mızraklarını kuşandılar. Her iki tarafta savaşmak için hazırda bekliyordu. Bu sırada Mahmut, gecenin üstünde tıpkı bir savaşçı edasıyla adamlarına emirler yağdırıyordu. "Atımla onların içinden geçeceğim" diyordu. İki tarafta toplandı. Kısa bir ağız dalaşının ardından iki aşiret arasında artık geri dönülmeyecek olay silsilesi yaşanacaktı. Tüccar Mahmut kibrinden doğru kararlar veremedi ve bu tatsız karşılaşma Tüccar Mahmut'un ölümüyle son buldu. İşte o an gece tekrar özgür kaldı. Mahmut'un yerde donuk kalan cansız bedenine sanki "sana müstehak" dercesine baktı. Doğruca İsmail'e koştu. Eğer bu at bir insan olsaydı sanki bir annenin evladına kavuşma çabası gibi davrandığını görebilirdik. Gece 4 nala coşkulu bir şekilde koştu. Tek derdi İsmail'e kavuşmaktı. Kale kapısına vardı ve tüm gücüyle kişnemeye başladı. Zavallı İsmail önce rüya gördüğünü sandı. Ama sadık dostunun sesi kulağından bir türlü gitmedi. Sonra muhafızlar "Şu atı yakalayın, derdi nedir bir anlayalım" dediklerini duydu. İsmail rüya olmadığını anladı ve bu sefer de tüm gücüyle "Gece!" diye bağırmaya başladı. İsmail bağırdıkça gece 4 nala koştu. Gece kişnedikçe İsmail seslendi. Ahali şaşkın. Bu ilginç olay karşısında dona kaldılar. İsmail ise hala hücresinde Allah'ın dualarını kabul ettiğinden habersiz, "En azından atımın sesini duydum" diye kendini avutuyordu. O esnada muhafızlar geceyi yakalamış, sakinleştirmeye çalışıyordu. Olayı gören komutan arkasında muhafız ordusuyla içeri girmişti. Atı sakinleştirmeye çalışan muhafızlara "Bir de ben bakayım" dedi. Komutan atın yanına geldi ve "Sahibin kavgada ölmüş. Sen neden buradasın? Acaba derdin nedir?" Gece tüm gücüyle ön toynaklarını yere vurdu. Komutanın dikkatini çekti ve onu İsmail'in olduğu zindanın önüne götürüp kişnemeye başladı. Komutan, "Hemen gardiyanı çağırın. İçeride kim olduğunu bilmek istiyorum" diyerek emir verdi. Dakikalar içinde gardiyan geldi ve "Komutanım, içeride sattığı atı çalmaya çalışan bir genç hırsız varmış" dedi. Komutan, "Bu işin içinde bir iş var. Bu at sahibini çıkarmaya çalışıyor. Siz atı besleyin ve kadıya haber edin. Tez gelsin. O çocuğu yanıma getirsinler ki olayı öğrenelim." O sırada saraya erzak getiren bir tacir usulca yaklaşıp "Efendim, ben atı tanıyorum. İzniniz olursa anlatabilirim" diyerek söz istedi. Komutan, "Adama buyur anlat, olay nedir? Bu at neden böyle davranır?" Tacir, İsmail'in durumunu ve ona atılan iftirayı başından sonuna kadar anlattı. Komutan, olayı öğrenince önce vezirden izin isteyip hayret verici bu olayı anlattı. Vezir İsmail'in durumunu eşraftan hemen teyit ettirdi. Birkaç saat sonra komutanın yanına gitti. "Vallahi haklıymışsınız. Çocuğun bir suçu yok. Ama kadı neden onu yargılamadan içeri tıkar ki?" Komutan net bir ifadeyle "Vaziyet ortada değil mi? İftira atanla iş tutuyormuş işte. Belli ki kadıya da güvenemeyeceksek halkın huzurunu nasıl sağlarız?" Vezir suratını astı.
Ben gideyim de sultanımıza haber edeyim. En iyisi bu konu beni de aşar diyerek yanından ayrıldı. Komutan İsmail için daire hazırlattı. Bir ağaya seslendi. Delikanlıyı hamama götürün, temizlensin, üstüne başına temiz kıyafetler giydirin, sultanımızın karşısına hazır çıksın. Kısrakla ilgilenin, aç kalmasın. Ağa, İsmail'i bulunduğu hücreden aldı, uzun süre sonra ilk kez gözleri ışıkla temas ettiği için gözlerini açmakta zorlandı. Usul usul ağayı takip etti. Sonra hamama gitti, bir güzel temizlendi. Sanki vücudundan aşağı bütün yılların yorgunluğu akıp gitmişti. Ardından temiz kıyafetler giydi, öyle yumuşak, öyle rahat, mis kokulu, tertemiz kıyafetlerdi ki İsmail hayret etti. Sonra ağa onu komutanın dairesine götürdü. İsmail bu heybetli adamı görünce korkudan tir tir titremeye başladı. "Korkma delikanlı, gel otur, yemek yiyelim, sohbet edelim." İsmail çekinerek komutanın karşısına oturdu. Komutan, "Başına gelenleri duydum. Kötü bir olay yaşamışsın. Kimi kimsen yok mu?" İsmail utanarak başını salladı. "Peki," dedi. "Durumunu sultanımıza haber verdim. Güzelce karnını doyur." İsmail büyük bir iştahla önündeki yemeklerini yedi, baldan tatlı şerbetini içti. Komutan, delikanlının halini belli etmese de çok üzülmüştü ve gülümseyerek delikanlının iştahla yemek yemesini seyretti. Sonra İsmail, komutana dönerek, "Efendim, izniniz olursa atımı görmek isterim." Komutan, İsmail'e istemeyerek de olsa, "O senin atın değil, onu satmışsın," dedi. "Ama görmek istiyorsan görebilirsin. Gidip biraz özlem giderin." İsmail sevinçle gecenin yanına sanki uçarak gitti. Güzeller güzeli atına sarılıp koklayıp öptü. Komutan penceresinden bu iki dostun kavuşmasını görünce ah etti. "Nasıl kavuşturabilirim ki? Karar merciği ben değilim." Üzgün bir şekilde sultandan gelecek hayırlı haberi beklemeye başladı. O gece İsmail ömrü hayatında ilk defa sıcacık, rahat bir döşek üzerinde uyudu. Ertesi sabah olduğunda sultan divanı toplamış ve İsmail'in durumu hakkında istişare etmişlerdi. Herkes çocuğun masum olduğu konusunda hemfikirdi. Emir buyuruldu. İsmail divan önüne çıktı. Sultan karşısında dimdik durdu ve olayı anlattı. "Yemin olsun sultanım, vallahi atı ertesi sabah geri götürüp teslim ettim. Tüccar Mahmud atın bana olan bağını çok kıskandı. Bana iftira attı. Atım benim ailem gibidir. Birbirimize çok bağlıydık. Açlıktan ölmesini istemediğim için sattım." Sultan, "Demek atının aç kalmasını istemediğin için sattın. Annen baban yanında olsaydı seninle gurur duyardı. Belli ki biz de durumu geç öğrendik. Divan olarak bizim de hatalarımız var. Ama kısrağı sana veremem çünkü o benim ölen kardeşimin kısrağıydı. Safkan bir Arap atı. Rahmetli babam onu Arap topraklarına gittiği seferden getirmişti. Belli ki at yaptığı hatanın bedelini başka bir çocuğa sahip çıkarak göstermek istemiş. Sana atıma sahip çıktığın ve bunca yıl baktığın için bir kese altın vereceğim. Böylelikle güzel bir hayat yaşayabilirsin." İsmail önce atın kaderine, sonra da yeniden ayrılacakları için çok üzüldü. Gözleri doldu ama sultanın karşısında dimdik durmaya devam etti. "Kader böyleymiş sultanım. En azından yanınızda güvende olur, karnı doyar, rahat eder." Komutan söz istedi. "İzin verirseniz sultanım, bu delikanlıyı orduma almak isterim. Onu eğitirim, kılıç tutmasını öğretirim. Halkımız için görevlendiririz. Böylece hem kısrak mutlu olur hem de İsmail. Sonuçta zindana düşmesinin sebebi kadıdır. Bu sayede halkımıza ne kadar adaletli olduğunuzu bir kez daha göstermiş oluruz." Bu teklif divandakilerin de olumlu bakmasına sebep oldu. Sultan da sonunda razı geldi. İsmail'in yükselişi kısa zamanda halk arasında dilden dile dolaşmaya başladı. Komşuları İsmail'in yıllarca çektiği cefanın sonucunda böyle güzel bir olayla hayatının kurtulmasına sevindiler. Bu yeni hayatı İsmail için beklenmedik olmuştu. Üzerine atılan suçtan aklanmış, yoksulluk ve sefalet içinde yaşadığı yıllar son bulmuş,
hem de canından çok sevdiği atı Gece ile kavuşmuşlardı. Kaybettiği itibarını geri kazanmış, zamanla aldığı eğitimler sonucunda iyi yerlere gelmişti. Komutanla arasında baba-oğul ilişkisi oluşmuş, saygın bir muhafız olmak için tüm gücüyle çabalamaya başlamıştı. İsmail o toy yıllarını geride bıraktı. Kazandığı ganimetleri sadece kendisine saklamadı. Kendisi gibi açlıkla boğuşan komşularını da ihmal etmedi. Her sefer dönüşünde kazandığı paraları götürüp arkadaşları ve komşularına dağıttı. Onları borçlarından kurtardı. İsmail ne kadar dağıtsa parası o kadar bereketli oldu. Günlerden bir gün İsmail yine atı Gece'nin yanına uğradı. Biraz sohbet edip vakit geçirmek istedi. Tımarı eline aldığında Gece'nin yorgun olduğunu gördü. Başını okşadı, sırtını tımarladı. Ama Gece'nin gözlerindeki yorgunluk belirtisi gitmiyordu. Bir sıkıntısı var gibiydi. Hemen Baytar başını çağırdı. Baytar, "Efendim, beni bu saatte neden çağırdınız? Önemli bir şey yoktur inşallah." İsmail korkmuş, Gece hastalanmış, yerinden kıpırdamıyor. "Ne olur bak, ne istersen veririm. Yeter ki onu kurtar." Komutan penceresinden İsmail'in telaşını gördü. Gülerek yanlarına gitti. "Hayırdır oğlum, neden bu kadar paniksin?" İsmail, heyecanla, "Gece yerinden kalkmıyor. Baytar çağırdım. Durumundan endişe ediyorum. Uzun süredir seferdeydin. Gelir gelmez Gece'nin yanına gelmen hayret edilesi doğrusu." diyerek sinsi sinsi gülümsedi. İsmail komutanın gülümsemesine bozulsa da ses etmedi. "Baytar, durumu nedir? Anlat Allah aşkına." Baytar elini silerek, "Korkulacak bir şey yok efendim. Doğum başlamış efendim." İsmail olduğu yerde dona kaldı. "Ne doğumu? Ne diyorsunuz siz?" Komutan, "Evladım, sen seferdeyken Gece kendi gibi safkan bir at buldu. Yaşı geçip gidiyor, mutlu olursun diye düşünmüştüm. Yoksa sevinmedin mi?" İsmail biraz düşündü, hakikaten atının yaş aldığını, elbet bir gün ölebileceğini düşünerek sarsıldı. Birkaç gün sonra Gece'nin yanında simsiyah tüyleriyle parıl parıl parlayan çok tatlı bir tay gördü. Gece'nin başını okşadı, tayı sevdi ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Zaman ondan çok şey alıp götürmüş ama bu güzel atı vermişti. Tek yoldaşı olan bu at şimdi aile kurmuş, çok güzel bir yavru doğurmuştu. İsmail çok mutluydu. Sevgili atı onu zindanın derinliklerinden çıkarmış, ona yeni bir hayat vermiş, önüne yeni kapılar açmıştı. Babasının da dediği gibi bu atı Allah gönderdi. "Evet baba," dedi kendi kendine, "bu atı Allah gönderdi." Gördüğünüz gibi sevgili kardeşlerim, hayat karşımıza ne çıkarırsa çıkarsın, ne acı çektirirse çektirsin, sabrın sonu her zaman mükafatla bitecektir. Allah her zaman mazlumların yanında olacak ve ilahi adalet er ya da geç tecelli edecektir. Naçizane size beğeneceğinizi umduğum ders niteliğinde menkıbe paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Videolardan ilk izleyenlerden olmak için bildirimleri açmayı, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve ibret alacağını düşündüğünüz biriyle paylaşmayı unutmayınız. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın.